Assos'tan herkese selamlar. Şu an Assos'un antik liman denilen yerindeyim. Burası zamanında bir ticaret limanı olarak kullanılmış. Bölgede çok palamut ağacı yetiştiği için ve bunun meyveleri kumaş boyamada kullanıldığı için birçok yakın ülkeye, yakın şehirlere buradan bu palamut ağacının meyveleri ihraç ediliyormuş. 50'li yıllardan itibaren de talep azalmış. Burada yaşayan insanlar da o ağaçları bir bir kesmişler. Yine tek tük de olsa etrafta bu ağaçları görebiliyorsunuz. Palamut meyveleri ihraç edilmeden önce tabii ki depolanırmış. Şu an arkamda gördüğünüz binalar aslında bu eski depolar. Günümüzde bu depolar restore edilmiş. Aynı zamanda burası da bir sit alanı. Yani buraya yeni bina yapılmıyor. İyi ki de yapılmıyor. Depolar restore edilip işte butik otel yapılmış, pansiyon yapılmış, restoran yapılmış. Yani burası tamamen turistik bir alan. Genelde şu an insanlar hemen arka tarafta ileride de plajlar var. Orada denize girmekle meşguller. Yukarıda Assos Antik Kent var. Antik Kent'ten bahsedersek, Antik Kent denize karşı kurulmuş bir şehir. Tabii ki zamanla saldırılardan korunmak için kentin etrafına surlar yapılmış, kaleler yapılmış. O surların, kalelerin kalıntılarını görmeniz mümkün. Kent içerisinde diyebiliriz. Behramkale isminde bir köy var. Bir Osmanlı köyü. Oradaki evlerin büyük bir kısmında taştan yapılmış. Bahsettiğimiz kent deniz tarafına yani güneye kurulmuşken Behramkale köyü tepenin kuzey tarafına kurulmuş. Klasik bir Ege köyü. Turizm benimsenmiş köyde. Birçok yerde el yapımı, işte yöresel ürünler satılıyor. Keçi sütlü dondurma satan yerler var. Restoranlar iddialı mı? İddialı değil. İşte böyle öğlen bir midenizi bastırsın diye bir gözleme ya da işte böyle ekmek arası bir şeyler yiyebilirsiniz. İddialı bir şeyler yemek istiyorsanız antik limandaki restoranları tercih edebilirsiniz. Son 3-4 senedir de Sivrice tarafında hem konaklama hizmeti alabileceğiniz hem de iddialı yemek menüleri olan restoranlar var. Antik tiyatro görüldüğü gibi arkamda. İdmanlıysanız, enerjiniz varsa yaklaşık 15-20 dakika aşağı yürüyüp bir de o yolun çıkışı var. Onu gözünüz kesiyorsa bu antik tiyatroya gelebiliyorsunuz. Tiyatroya gitmek için gişelerin hemen solundan biraz devam ettiğinizde sağda 2 sarnıç var. Bunları da geçtikten sonra bu yürüyüş yoluna ulaşıyorsunuz. Abi bitmeyen yolu yapmışlar. Başka antik kentle ilgili neler söyleyebilirim? Görülmeye değer mi? Yani bir yarım saat, bir saat vaktiniz varsa görülmeye değer. Hani kalıntılardan işte sadece sütunlar var. günümüze kalan. Onun dışında çok anlamlandıramıyorsunuz aslında gördüğünüz şeyleri. Bir de köyün içerisinde eski bir cami var. Orijinal tarafı şu. Caminin duvarlarına kadırga resimleri çizilmiş. Evet, o bilgiyi de aktarayım size. Kadırga koyunun ismi şuradan geliyor. Osmanlı donanması Midilli'yi merkez olarak
seçiyor. İşte savaşta yara alan gemileri tamir etmek için de Kadırga Koyu'na gemilerini getiriyorlar. Neden? Çünkü burada palamut ve meşe ağaçları çok. Hemen hızlıca o yara almış gemileri, tekneleri neyse onarıp hemen onlar da tekrar savaş düzenine geçebiliyor. O yüzden Kadırga Koyu denilmiş. Kadırgaların resimlerini de buradaki caminin duvarlarında görebiliyorsunuz. Oldukça orijinal. Ben daha önce bir caminin içerisinde bu tarz bir şey görmemiştim. Yine camiyle ilgili olan orijinal bir şey de kapısının hemen girişinin üstünde zamanında ne diyelim Roma dönemindeki imparatorun neden bu kiliseyi yaptırdığı ile ilgili bir taşa yazı yazdırıyor. Ezine tarafındaki eski bir kiliseden sökülüp o caminin kapı girişinin üstünde bu yazı da konuluyor. Camiye yolunuz düşerse o yazıyı da görebilirsiniz ve bu kadırga resimlerini de o caminin duvarlarına görmeniz mümkün. Antik tiyatro ve antik kenti de burada bitirelim. Buradan ben sokak ağzı Sivrice tarafına geçeceğim. Şimdilik bu kadar. Sokak ağzı ve Sivrice'de görüşelim tekrardan. Sivrice ve sokak ağzı bölgesine geldim. Hemen arkam Sivrice, biraz daha ileride sokak ağzı var. Sol tarafımda da Midilli var. Güzel bir manzara eşliğinde ve bu çekimi gerçekleştiriyorum. Bu bölgeye gelmek için Behramkale köyünden kuzeye biraz daha ilerlemeniz gerekli. Birkaç köy geçtikten sonra yaklaşık bir 15-20 dakika bir araç yolculuğundan sonra Sivrice ve sokak ağzı bölgesine ulaşmanız mümkün. Kıyı şeridi boyunca yan yana birçok işletme var. Genelde salaş tesisler. İşte Kadırga Koyu'na göre, Antik Liman'daki tesislere göre daha ekonomik tesisler bulabilirsiniz burada. Deniz çok güzel. Tertemiz, pırıl pırıl. Hemen otellerin önünden denize girebiliyorsunuz. Tatilcilerin hepsi şu an iskelelerin üzerinde işte güneşlenenler, denize girenler, yemeklerini yiyenler. Yani iskele tüm gün boyunca yoğun olarak kullanılıyor. Genelde tesisler burada yarım pansiyon çalışıyorlar. Yani sabah kahvaltısı ve akşam yemeği alıyorsunuz. Onun dışında öğlende bir şeyler atıştırabileceğiniz şeyler illaki olur işletmelerde. Yani biraz daha sakin. İşte ben kitabımı alayım, bir güneşleneyim, denizime gireyim. Ondan sonra işte bu Kaz Dağları'ndan buraya sürekli bir temiz oksijen pompalanıyor. O güzel oksijeni soluyayım, sessiz sakin bir tatilimi yapayım, dinleneyim diyorsanız sokak ağzı ve Sivrice sizler için uygun olacaktır. Sokak ağzı ve Sivrice'den anlatacaklarım bunlar. Ben şimdi tekrar Kadırga Koyu'na gideceğim. Hava çok sıcak. Biraz ben de dinleneyim, biraz denize gireceğim. Kadırga Koyu'nda tekrar görüşelim. Şu an Kadırga'dayım. Bugün Assos'taki son günüm. Assos'u şöyle özetleyelim. Yani geçmiş dönemlerde de Assos oldukça popüler bir yermiş. Hem kültürel anlamda hem ticaret anlamında. Günümüzde de yine bu popülerliğini koruyor. İstanbul'a çok yakın. Kaz Dağları hemen arkasında. Karşısında Midilli Adası. Pırıl pırıl bir denizinin olması Assos'u cazip kılan özelliklerin başlarına gelenler. Ben nasıl değerlendiririm Assos'u? Tarihi seviyorsanız Assos'ta sizi tatmin edecek tarihi değerler var. Bunlardan bir tanesi Assos Antik Kent. Antik Kent civarındaki tiyatro, Athena Tapınağı'nın kalıntıları. Yine hemen deniz tarafına indiğinizde Antik Liman sizleri heyecanlandıracak yerler olarak değerlendirebiliriz. Yoğunluktan, tempodan sıkılmışsanız, kardeşim ben giderim şıpıdık terliklerimi giyerim, kahvaltımı yaparım, ondan sonra deniz kıyısını alırım elime bir kitap, akşama kadar bu kitabımı okurum, serinlemek için bir denize girerim, ondan sonra bir şeyler atıştırırım, akşam da erken yatar, sabah erken kalkarım derseniz Assos bölgesi sizi memnun edecektir. Tabii ki burada bütçeniz önemli. Kadırga Koyu'ndaki oteller bir tık bölgede en pahalı oteller diyebiliriz. Sonrasındaki oteller Antik Liman ve Behramkale Köyü'ndeki oteller diyebiliriz. Yine bu bölgede sokak ağzı ve Sivrice'de biraz daha ekonomik tatil arayanlar ama yine bu bölgenin havasını solumak isteyenler için tercih edilebilir. Ben burada nasıl bir tercih yaparım? Bir gece değil 2 gece için Assos'a gelirim. Neler yaparım Assos'ta? Öncelikle Antik Kent'i gezerim. Antik Liman'a bir inerim. Antik Liman'da akşam bir
balık yemeye çalışırım. Denize girmek için Kadırga Koyu'na gelirim. Assos'tan bu kadar. Umarım vlogu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Assos'la ilgili sorularınız olursa yorumlardan sormayı unutmayın. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce yanıtlamak isterim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.